so hungry. Okay guys, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu iş İngilizcesi. Ne demiş Seda Sayan? Aşk yok, iş var. Work, work, work. Aşk yok, iş var, iş. Konuşmaya Work, work, work. Hadi bakalım. Özellikle şu iki konunun üzerine değineceğim. İngilizce mailleşme ve İngilizce toplantılar. Yani bu toplantılar esnasında veya e-mailleşirken işimize yarayacak, kullanabileceğimiz kelimeler, kalıplar, onlara bakacağız. Sizlere anlatıyor olacağım. Gerçekten çok acıkmışım. Yoğurdun içine badem attım, onu yiyorum. Eğer İngilizce konuşulan bir yerde çalışıyorsanız veya çalışmaya başlayacaksanız bu video gerçekten çok işinize yarayacaktır. Bu arada hemen konuya gelmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu video sayesinde English Central'dan bir aylık üyelik kazanabilirsiniz. Evet, bu videoyu izledikten sonra yorumlara en çok sevdiğiniz İngilizce kelimeyi yazın ve yorumlar arasından 10. ve 30. yorumu atan 2 kişiye bir aylık üyelik hediye ediyoruz. Kazanan kişilerle videoyu paylaştıktan bir hafta sonra iletişime geçeceğiz. Şimdi konumuza başlayalım. Let's Talk Business diyor ve konumuza başlıyorum. Bahsettiğim gibi iki farklı başlığı ele alacağım. Bir tanesi İngilizce mailleşme, diğeri toplantılar. Maillerin açılışıyla başlayalım. Evet, en başta bir merhaba, selam tarzında bir şey yazmamız gerekiyor. Eğer formal yani resmi olmak istiyorsak Dear Mr. veya Mrs. ve soyadı gelecek şekilde bir başlangıç yapabiliriz. Onun dışında iletişime geçeceğimiz kişinin ismini bilmiyorsak, cinsiyetini bilmiyorsak To whom it may concern şeklinde yazabiliriz. Eğer mail atacağınız kişi iş arkadaşınızsa veya yakın olduğunuz bir iş ortağınızsa Hi, hello, I hope you're doing well şeklinde de bir açılış yapabiliriz. Başlangıcı yaptıktan sonra bu maili neden yazdığınızla ilgili bir bilgi vermek istiyorsanız I'm writing to inform you about şeklinde bir cümle yazabilirsiniz. Mail attığınız kişiyle bir toplantı planlamak istiyorsanız Can we schedule a meeting to discuss this further? Yani bu konuyu daha derinlemesine konuşmak için bir meeting, toplantı ayarlayabilir miyiz şeklinde yazabilirsiniz. Onun dışında Would you be available for a quick call next week? Önümüzdeki hafta kısa bir konuşma için müsaitliğin olur mu şeklinde de yazabilirsiniz. Mailinizde bir konuyla ilgili bir şey anlatmak istiyorsanız mesela öncelikle yazarsınız ya Türkçe'de. Onu firstly veya to begin with şeklinde ifade edebilirsiniz İngilizce'de. Secondly yerine mesela in addition, ek olarak kullanılıyor İngilizce'de ve sonuç olarak içinde in conclusion kullanılıyor. Mail attığınız kişiye mesela teşekkür etmek istiyorsanız thank you so much yerine, yani o da doğru bir kullanım ama mesela I appreciate your help şeklinde de yazabilirsiniz. Appreciate fiili çok sık kullanılıyor. I appreciate you for doing this gibi. Attığınız maile bir cevap beklediğinizi belirtmek istiyorsanız eğer looking forward to your response şeklinde bir cümle kurabilirsiniz. Onun dışında I look forward to hearing from you da çok sık kullanılan cümle kalıplarından bir tanesi. I look forward to hearing from you. Attığınız mailde mesela ekte bir dosya varsa ve bunu belirtmek istiyorsanız attached you will find the X document şeklinde yazabilirsiniz. Please find the attached document diyebilirsiniz. Maillerin artık bitişinde mesela Türkçe'de saygılarımla diyoruz. İngilizce'de de best regards veya kind regards en çok sık kullanılan bu kapanış cümleleri. Resmi olmanız gerekmiyorsa direkt sadece best virgül yazıp altına adınızı yazabilirsiniz. Cheers yazabilirsiniz. Ben bazen love virgül sonra altına Gamze yazıyorum. O artık mailleştiğiniz kişiyle aranızdaki olan yakınlığa bağlı. Evet, şimdi toplantı konusuna gelelim. Biliyorum bu böyle birazcık anksiyetik bir durum olabilir. Özellikle kendinizi İngilizce'de yeterli görmüyorsanız ve toplum içinde bir de bunu yapmanız gerekiyorsa. Önemli olan sık sık pratik yapmak. Unutmayın, English Central'da her konuyla ilgili bir video dersi olduğu gibi iş İngilizcesiyle ilgili de bol bol pratik yapabileceğiniz içerikler mevcut. İş İngilizcesine yönelik her seviyeye uygun pratiklerle kelimeler öğrenebilir ve kendinizi her senaryoya hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yapay zeka destekli sohbet robotumuz Mimi ile dilediğiniz kadar istediğiniz konuyla ilgili sohbet yapabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza dönelim. Mesela diyeceğiz ki hadi toplantıyı başlatalım. Let's get started diyebilirsiniz. Böyle özgüvenli bir başlangıçla toplantıya giriş yapmış olursunuz. Veya shall we begin? Let's begin, shall we şeklinde de böyle daha formal İngilizceyi kullanabilirsiniz. Toplantı başladı. Birisi oradan mesela The purpose of today's meeting is to discuss ... Yani bugünkü toplantının amacı ... tartışmak şeklinde bir cümle kurabilir. Onunla yine aynı anlama gelecek. We are here today to review ... Başka bir alternatif mesela Today we will focus on
mesela our 2025 goals şeklinde kullanılabilir. Toplantının başlangıcında mesela let me start by introducing myself. Yani kendimi tanıtarak başlayayım şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Anlattığınız konuyla ilgili vurgulamak istediğiniz bir nokta var ve orada şunu söyleyebilirsiniz. The key takeaway here is... The key takeaway here is that engagement is more important than follower count. Eğer bir fikir belirtmek istiyorsanız, in my opinion, we should consider, mesela bunu değerlendirmeliyiz bence şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Yine mesela fikir beyan ederken, I believe that this plan will help us grow. Veya from my perspective it seems we should put more into marketing. Yine oradaki from my perspective it seems kalıbını kullanabilirsiniz. Öneride bulunmak istiyorsanız I would like to suggest that we focus on our process first. How about we try to test it with a small group first? Yani daha küçük bir grupla bunu test etmeye ne dersiniz şeklinde kullanabilirsiniz. Eğer aynı fikirde olduğunuzu belirtmek istiyorsanız da we are on the same page. Aynı sayfadayız diye direkt çevriliyor ama bu bir deyim demek oluyor ki seninle aynı görüşteyiz. Let's make sure we are all on the same page before moving forward. Yani daha ileriye gitmeden önce hepimizin aynı görüşte olduğundan emin olalım diye bir cümle belki duyarsınız toplantılarda. Soru sormak istiyorsanız da basit bir şekilde could I ask a question diyebilirsiniz. Veya I have a question regarding. Regarding burada ilgili demek. Cümleyi mesela tamamlayalım. I have a question regarding the deadline for the project. Deadline burada şey demek bu arada. Bir işin tamamlanması gereken son tarih. Orada da diyor ki projenin tamamlanması gereken son tarih ile ilgili bir sorun var. Konuyu değiştirelim diyeceksiniz mesela. Let's move on to the next topic. Diğer konuya geçiş yapalım diyebilirsiniz. Toplantının artık bitmesine yakın mesela let's call it a day and continue tomorrow. Yani hani bugünlük bu kadar yeter, yarın devam edelim şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Buradaki call it a day İngilizce'de kullanılan bir deyimdir ve bir şeyin bitirilmesine karar vermek gibi bir şey. Hani bugünlük yeter anlamına geliyor diyebiliriz. Toplantı biterken herkese teşekkür edeceğiz zamanını ayırdıkları için. Thank you all for your time today. Herkese katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz diyeceğiz. I appreciate everyone's input şeklinde cümleler kullanabiliriz. Mesela bir görevi birisine tanımlamak istiyorsak orada şu kullanılıyor. Let's assign this task to Gamze. Yani bu görevi Gamze'ye atımlayalım. Eğer online toplantıdaysanız ve karşınızdaki kişinin sesi mesela kesiliyorsa you are breaking up a bit. Could you repeat that? Diyebilirsiniz. Pardon ya sessizdeydim demek için de sorry I was on mute diyebilirsiniz. Outsource mesela yine iş dünyasında çok sık kullanılıyor. Türkiye'de de outsource etmek şeklinde kullanılıyor. Dış kaynak kullanmak demek. Mesela we decided to outsource our IT support. Yani burada diyor ki IT desteğini şirket içerisinden değil dış bir şirketle anlaşarak halletmeye karar verdik. Brief kelimesi mesela bu da çok sık kullanılıyor. Özet demek. Müdürünüz gelip size can you give me a brief on the current project? Yani şu anki güncel proje hakkında bana bir özet bilgi geçer misin diyebilir. Target kelimesine gelelim. Target hedef demek. Target audience yani hedef kitle veya our sales target satış hedefi. Reschedule yeniden planlamak demek. Can we reschedule the meeting for tomorrow? Peki size bir soru sizce İngilizce'de mesai ne demek? Overtime. Overtime yani zamanın aşmışlığını belli ediyor. Mesai anlamına geliyor. Many employees are working overtime to meet the deadline. Yani o tamamlanması gereken tarihe yetişebilmek için birçok çalışan şu an mesaiye kalıyor şeklinde bir cümlede öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer henüz aşağıya yorumlara yorum atmadıysanız English Central'dan bir aylık ücretsiz üyelik kazanmak için yorum atmayı unutmayın. Ve tabii ki de bu videoyu beğenin ve bize abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you!